Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok özel bir kahve falı yorumunu ve birbirinden güzel hikayeleri paylaşacağım. Eğer kahvenin gizemli dünyasına, aşk hikayelerini ve eğlenceli fal yorumlarını seviyorsanız doğru yerdesiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni paylaştığım tüm içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kahvelerimizi hazırlayalım. Rahat bir köşeye geçelim ve falın bize anlattığı mesajları birlikte keşfedelim. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Fincanımı elime aldığımda ilk dikkat çeken şey ortadaki büyük koyu alan oluyor. Bu görüntü bana son zamanlarda omuzlarında taşıdığın bir yükü anlatıyor. Dışarıdan güçlü görünsen de iyice dünyada sürekli düşündüğün, çözmeye çalıştığın bir konu var. Sanki bir süredir aynı yerde dönüp duran düşünceler içindesin. Ama ilginç olan şu ki bu koyuluğun etrafında oldukça geniş beyaz alanlar var. Fal dilinde bu sıkıntının kalıcı olmadığını gösterir. Yani şu an ne kadar büyük görülürse görülsün çözüm yolu açılıyor. Şimdi fincanın sağ tarafına bakıyorum. Şurada iki uzun yol uzanan izler görüyorum. Bu yollar bana iki ayrı kısmeti anlatıyor. Bunlardan biri geçmişten gelen bir konu. Tam kapanmamış, yarım kalmış bir hikaye gibi. Diğerleri ise tamamen yeni bir başlangıç. Fal'ın söylediği şu: geçmiş kapıyı çalabilir ama gelecekteki kısmet daha aydınlık görünüyor. Bak, burada insan sünetine benzeyen bir şekil var. Bu kişi uzun boylu ya da enerjisi baskın biri olabilir. Sana karşı ilgisi olan ama bunu açıkça göstermeyen birini işaret ediyor. Bu kişi bazen geri çekiliyor, bazen yaklaşmak istiyor. Aranızda söylenmemiş sözler de var gibi görüyorum. Aşk tarafına biraz daha yakından bakalım. Fincanın üst tarafında, şu tarafta çok belirgin değil e, ama var. Burada bana duygusal bir canlanmanın yaklaşmakla olduğunu söylüyor. Uzun zamandır kalbini tam açamadığın bir dönem olmuş olabilir. Fakat fal kalbinin yeniden heyecanlandığını söylüyor. Şimdi para ve iş konularına bakalım. Aşağıda doğru inen çizgiler merdiven görüntüsü oluşturmuş. Yani şurası merdiven görüntüsü oluşturmuş. Bu çok güzel bir semboldür. Bir anda büyük bir sıçrama değil, adım adım yükseliş gösterir. Eline geçecek bir para var ama bu para emek verilerek kazanılacak. Beklenmedik büyük bir şans değil, hak edilmiş bir kazanç. Bir kuş figürü görüyorum. Bakın, şurada bir kuş figürü görünüyor. Kuş haber demektir. Beklediğin bir telefon mesajı veya resmi bir haber olabilir. Bu haber geldiğinde bazı şeylerin yönü değişecek. Şimdi biraz daha derine iniyorum. Fincanın dibindeki, yani şuradaki koyuluk geçmiş kırgınlıkları gösteriyor. Herkese anlatmadığın, içinde tuttuğun bazı hayal kırıkları var. Özellikle güvendiğin bir kişiyle ilgili bir konu hala zihninde yer etmiş görünüyor. Ama fal şunu söylüyor: bu yükü taşıyan sen olsan da bu yükün nedeni sen değilsin. Bir başkasının kararsızlığı veya hatası seni etkilemiş. Bak, burada ince uzun yol görünüyor. Şu tarafta ince uzun yol görünüyor. Bu bana kısa bir seyahati anlatıyor.
Şehir dışı ya da su kenarına yapılacak bir ziyaret olabilir. Bu yolun sonunda aydınlık var. Yani bu hareket sana iyi gelecek. Aile tarafında ise koruyucu bir kadın figürü görüyorum. Yaşça büyük olabilir. Bu kişinin duası veya desteği üzerinde görünüyor. Son zamanlarında seni düşündüğünü hissediyorum. Şimdi fincanın kenarına tekrar dönüyorum. Bakın. Şuralarda görüyorsunuz. 3 belirgin çizgi görünüyor. Fakat dilinde 3 sayısı önemlidir. 3 gün, 3 hafta veya 3 ay içinde gelişecek bir olayın işareti olabilir. Öncelikle beklediğim bir konu netleşme enerjisi var. Aşk konusunda bir cümle özellikle dikkatime çekiyor. Beklediğin kişi değil, sana değer veren kişi kapıma geliyor. Bu her zaman yeni biri olmak zorunda değil. Bazen mevcut bir insanın gerçek niyetini göstermesi anlamına da geliyor. Şans enerjisini yükseliyor. Son dönemde yaşadığın durgunluk yerini hareketliliğe bırakacak gibi görünüyor. Ancak fal sana acele etmemen gerektiğini söylüyor. Önüne gelen her fırsatı hemen atlamak yerine biraz gözlem yapman faydalı olacak. Fincanın genel enerjisi karanlık değil. Yoğun düşünceler var ama çıkış yolları da çok belirgin. Bu yüzden falın ana mesajı şu: bekleyiş bitiyor, bekleyiş bitiyor, bir haber geliyor. Geçmişle gelecek arasında seçim yapacaksın. Aşk tarafında hareket var. Maddi konularda yavaş ama sağlam ilerleme görünüyor. 3 vakit içinde önemli bir gelişme yaşanabilir. Ve fincanı son kez elime aldığımda sanki şu söz kalıyor. Uzun zamandır taşıdığım bir yük hafifleyecek. Yolun açık, kısmeti hareketli ve kalbin yeniden umutlanmaya hazırlanıyor. Önce şunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu anda fincan yorumum bu kadar. Şimdi tabak yorumuna geçiyorum. Tabak yorumunuzda nasıl tabakta telvenin büyük kısmının kenarda toplanıp ortanın oldukça açık kalması güzel bir işarettir. Fal dilinde bu yükün dışarı atılması olarak yorumlanır. Yani son zamanlarda seni yoran, sıkan, üzen enerjilerin büyük kısmı senden uzaklaşmaya başlamıştır. Şimdi tabağa dikkatlice bakıyorum. Bak şu ortada görüyorsunuz. Beyaz alan görünüyor. Görüyor musunuz şurada? Bakın şunlar etrafında beyaz alanlar var. Burası ferahlık alanı. Uzun zamandır kafanı meşgul eden bir konu varmış. Sürekli dönüp dolaşıp aynı şeyi düşünmüşsün. Ama bu beyazlık bana diyor ki artık bu konu netleşmeye başlıyor. Belirsizlik azalıyor. Şu konu koyu halka ise dikkatimi çekiyor. Tam bir çember oluşturmuş gibi. Bu genellikle kapanan bir döngüdür. Hayatında tamamlamak üzere olan bir süreç var. Belki bir bekleyiş, belki bir kırgınlık, belki bir ilişkiye yine soru işaretleri. Şimdi sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Tabakta yüzük benzeri bir görüntü oluşmuş. Bu her zaman evlilik demek değildir ama ciddi bir bağ sembolüdür. Bir söz, bir anlaşma, bir teklif ya da iki insan arasında güçlenecek bir bağ anlamına gelir. Sanki bir kişi senin hayatın etrafında dönüp durmuş ama tam olarak içeri girememiş gibi görünüyor. Burada küçük bir nokta görüyorum.
Falda küçük noktalar genellikle haberleri temsil eder. Bu haber uzaktan gelebilir. Mesaj, telefon, sosyal medya üzerinden bir iletişim. Özellikle beklenmedik bir anda gelecek bu mesaj size. Şimdi taban alt kısmındaki koyu bölgeye bakıyorum. Yani şurası. Görüyorsunuz şu kısım. Orada bir dağ görüntüsü oluşmuş. Bu da bana sabır gerektiren bir durum anlatıyor. Sen bazen ne zaman olacak diye düşünmüşsün ama fal diyor ki olacak ama acele etme. Biraz daha zaman var. Bak burada yarım ay gibi duran bir şekil var. Şurada görüyorsunuz yarım ay gibi duran bir şekil var. Bu çok güzel. Yeni başlangıçların sembolüdür. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta için hayatında yeni bir sayfa açılabileceğini söylüyor. Şimdi aşk tarafına geçelim. Senin enerjinin etrafında güçlü bir erkek figürü hissediyorum. Bu tamamen fal sembollerini çağrıştırdığı bir yorum. Gerçek bir kişiyi kesin olarak göstermez. Bu figür gururlu, kolay kolay duygularını belli etmeyen biri. İçinde düşündüğün çok şey var ama dışarıya daha az yansıtıyor. Sanki bir adım atmak isteyip sonra geri durmuş. Bir şey söylemek isteyip vazgeçmiş. Aranızda görünmeyen bir bağ hissi var. Şimdi taban çevresindeki halka bana bir koruma enerjisi de gösteriyor. Nazara çok açık bir dönemden geçmiş olabilirsin. İnsanların gözü üzerinde olmuş gibi. Özellikle mutluluğunu çok paylaşmaman gerektiğini söylüyor fal. Bir başka dikkatime çeken şey de yol görüntüsü. İki ayrı yol var. Birisi kısa, birisi uzun. Kısa olan bir ani gelişmeyle gösteriyor. Uzun olan ise geleceğe yayılan bir plan. Bu yüzden fal bana diyor ki önce haber geliyor, sonra hareket başlıyor. Para konusunda ise tabak oldukça temiz. Bu güzel. Para çıkışı olmuş ama girişi de görünüyor. Bir borcun kapanması, bir dönemin ödemenin rahatlanması ya da beklenen bir paranın gelmesi ihtimali var. Şimdi tabağa son kez bakıyorum. En güçlü sembol ne biliyor musunuz? Çember. Bu çember bana sürekli aynı şeyi söylüyor. Kapanan bir dönem. Başlayan yeni bir döneme. Sanki uzun süredir hayatında açık kalan bir sayfa nihayet kapanacak ve yerine daha huzurlu bir süreç gelecek. Falın genel mesajı şu. Sıkıntıların büyük kısmı dışarı atılmış, beklenen bir haber yaklaşıyor, kapanan bir döngü ve yeni bir başlangıç var. Aşk tarafında hareket enerjisi görünüyor. Nazar ve kıskanç gözlere dikkat etmek gerekiyor. 3 vakit içinde sevindirici bir gelişme olabilir. İçini sıkan konu düşündüğünden daha hayırlı şekilde sonuçlanacak. Ve tabağı masaya bırakırken içimden geçen son cümleyi şu oluyor. Kader bazen çok yavaş yürür ama sana doğru gelen şeyi yolunu kaybetmez. Kahve falı eğlence amaçlıdır. Geleceği gerçekten göstermez. Bu yorum tabaktaki şekillerden yapılan geleneksel bir keyif amaçlı bir fal yorumudur. Sevgili dostlar, bugünkü fal videomuzun sonuna geldik. Umarım fal yorumumuzun ve paylaştığımız hikaye sizlerle keyifli anlar yaşatmışızdır. Unutmayın, fal sadece eğlence amaçlıdır. En güzel geleceği kendi seçimlerimiz ve hayata kattığımız güzellikler şekillendirir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Düşünceleriniz ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşabilirsiniz.
Sizlerden gelen mesajları okumayı çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeni fal yorumları, yeni hikayeler ve yeni sürprizlerle yeniden buluşmak dileğiyle kahvenizin köpüğü bol, kısmetiniz açık olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.